Merhaba, bugün Kriminal Kurdele'de yalnızca 22 yaşında dünyayı gezmek için yola çıkan bir kadının bir randevunun ardından hayatına nasıl son verildiğini konuşacağız. Grace Millane 2 Aralık 1996'da İngiltere'nin Essex bölgesindeki Wickford kasabasında doğdu. 2018 yılında Lincoln Üniversitesi Reklamcılık ve Pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra bir senesini tek başına dünyayı gezmek için değerlendirmek istedi. Bu, Grace için yoğun iş hayatına başlamadan önce özgürlüğünün tadını çıkarabileceği harika bir fırsattı. Kendine verdiği bir hediyeydi bu yolculuk. Eylül 2018'in sonunda yani seyahate çıkmadan önce Grace Twitter'a şöyle yazmıştı. Bir maceraya atılıyorum. Bir aydan az kaldı. Büyük yolculuğuna başlamadan önce günleri geri sayıyordu. İlk durağı Peru'ydu. Güney Amerika'da 6 hafta geçirdikten sonra 20 Kasım 2018'de Yeni Zelanda'ya giriş yaptı. Bu ülke aylardır heyecanla beklediği tek başına dünya turunun ikinci durağıydı. İlk olarak ülkenin kuzey bölgelerini gezdi ve 30 Kasım'da Auckland'a vardı. 1 Aralık Cumartesi. Tinder'da tanıştığı Jesse Campson'la kahkaha dolu keyifli bir akşam geçirmeyi umuyordu. Yeni insanlarla tanışmak, sohbet etmek, keşfetmek. Bu seyahatin amacı tam olarak buydu. O akşam Grace'le buluşmaya hazırlanan Jesse, önce yaşadığı otelin hemen yanındaki Bluestone Room adlı bara uğradı. Burası şehrin ana caddelerinden biraz uzakta, sessiz bir mekandı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre Jesse o kısa sürede yarım saatte 4 şişe bira içti. Grace ve Jesse Sky Tower'ın altında buluşmak üzere konuşmuşlardı. Buluşma noktaları Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland'da oldukça bilinen bir yerdi. Ve en önemlisi bu buluşma noktası son derece kamusal ve kalabalık bir yerdi. Grace'in biriyle buluşmak için kendini güvende hissetmesi gereken türden bir lokasyon. Grace buluşma saatinden önce gitmişti. Campson geldiğinde ikisi hemen birbirini tanıdı. Buluşma sıradan ve keyifli bir akşam gibi başlamıştı. Ama kimse birkaç saat sonra ne olacağını bilmiyordu. İlk durakları hemen yan taraftaki Sky City kompleksi içinde yer alan bir hamburger restoranı oldu. Andy's Burger and Bar. Yaklaşık 1,5 saat orada oturdular. Bu restorandan kalktıktan sonra birkaç dakika yürüyerek sadece bir blok ötedeki Mexican Cafe adlı restorana geçtiler. Dışarıdan bakıldığında her şey normal görünüyordu. Bir saatten biraz uzun bir süre bu restoranda vakit geçirdiler. Sonrasında Jesse'nin buluşma öncesinde yalnız başına oturup içki içtiği Bluestone Room adlı bara geçtiler. Bu kez yanında Grace vardı. Jesse'nin bu mekanı çok iyi bildiği belliydi. Vücut dili oldukça rahattı. Hatta onlara servis yapan barmenle samimi bir şekilde selamlaşıp sohbet etmişlerdi. O an hiçbir şeyin ters gittiğine dair en ufak bir işaret yok gibiydi. Grace de oldukça mutlu görünüyordu. Hatta randevusu esnasında bir arkadaşına attığı bir mesajda onunla gerçekten çok iyi anlaşıyoruz demişti. Bu Grace'den alınan son haber olacaktı. Bluestone Room'dan çıktıktan sonra Jesse'nin yaşadığı City Life Oteli'ne gittiler. Grace en son 21.41'de lobiden asansöre geçerken görüldü. Jesse yanındaydı. Asansöre binip odaya doğru ilerlediler. Jesse Campson cebinden kartını çıkartmaya çalışıyordu. Gidecekleri yer 308 numaralı oda. Ancak o odaya girdikten sonra tam olarak neler yaşandığı bilinmiyor. Tek bilinen şey şu, Grace o odadan bir daha asla çıkamadı. Çünkü Jesse Campson onu orada öldürdü. O gece boyunca Jesse Campson hiçbir yardım çağrısında bulunmadı, acil servisi aramadı. Bunun yerine 1.30 sularında internette şu aramaları yaptı. En sıcak ateş, Waitakere ormanları. Yani Grace'in cansız bedenini gömeceği yer hakkında bilgi topluyordu. Ardından internetten pornografik videolar izledi. Ertesi sabah Grace'in cansız bedeni hala odadayken Jesse Campson Tinder'dan tanıştığı başka bir kadına mesaj attı ve onunla da aynı gün buluşmayı teklif etti. Ardından otelden çıktı. Güvenlik kameralarına yakalandı. Valiz alırken, temizlik ürünleri satın alırken, araç kiralarken. Sohbet sırasında ona daha önce yaşadığı karşılıklı rıza gösterilmiş bir cinsel ilişkinin ölümle sonuçlandığını söyledi. Kadın rahatsız oldu ve konuyu değiştirdi. Buluşma sonrasında Jesse ona tekrar mesaj attı ama kadın onu bir daha görmek istemedi. Savcılığa göre Jesse bu hikayeyi o kadına anlatarak kendi savunmasını ilk kez test etti. Jesse aynı gün 17.45'te odasına döndü. Bir halı yıkama makinesi kiraladı. Dükkan sahibine kırmızı şarap lekesi var dedi. Otelin lobisinden bir yük arabası aldı, yukarı çıktı ve kısa süre sonra iki büyük valizle aşağı indi. Yanındaki diğer valiz o sabah satın aldığı valizle birebir aynıydı. Ertesi sabah 6.15'te otelden ayrıldı. Şehir dışında bir dükkandan kürek satın aldı. Aynı gün Grace'in ailesi onun kayıp olduğunu bildirdi. Polis soruşturma başlattı.
Grace'in Facebook profil fotoğrafına 1 Aralık akşamı saat 21:29'da "çok güzel, çok ışıltılı" yorumunu yapan Jesse Campson, bu dijital iz nedeniyle dedektiflerin dikkatini çekti. Dedektif Diana Levinson ona bir mesaj gönderdi. Ertesi sabah Jesse ile ilk görüşmeler yapıldı. Jesse, Grace ile sadece buluşup 22 civarında ayrıldıklarını söyledi. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri onun yalan söylediğini kanıtladı. İkinci görüşmede Jesse artık inkar edemedi. Ancak bu sefer de Grace'in talep ettiği cinsel fantezinin kötü sonuçlandığını ve olayın kaza olduğunu söyledi. Duruşmalar sırasında Jesse Campson için sosyopat ifadesi kullanıldı. Onunla daha önce buluşan ya da yalnızca mesajlaşan kadınlar aşırı rahatsız edici bir karaktere sahip olduğunu ifade ettiler. Daha sonra Grace'ten 8 ay önce Yeni Zelanda'ya yalnız seyahat eden bir başka İngiliz kadını oteline götürdüğü ve orada ona tecavüz ettiği ortaya çıktı. Kadın bu saldırıyı kimseye anlatmamıştı. Ta ki Jesse'yi Grace'in cinayet haberlerinde görene kadar. Mahkemede yaşadığı travmayı şu sözlerle anlattı. "Her uyuduğumda gözlerini hatırlıyorum. Öfkeyle bana bakan o gözleri. Geceleri ağlayarak uyanıyorum. Kabuslarla." Bir başka kadınsa Jesse ile hiç yüz yüze görüşmemişti ama mesajlaştıkları sırada Jesse'nin kendi eğilimlerini açıkça ifade ettiğini anlattı. "Yaptıklarını neden yaptığını sordum. Kendimi daha güçlü ve kontrol sahibi hissediyorum" dedi. Savcılığa göre Grace'in ölümü işte tam da bu kontrol takıntısının bir sonucuydu. Jesse Campson daha önce birlikte yaşadığı başka bir kadına da aylar boyunca şiddet uygulamıştı. Kasap bıçağıyla tehdit etmiş, kendisini CIA ajanı olarak tanıtıp onu küçük düşürücü eylemlere zorlamıştı. 3 ayrı davada yargılandı. Yargıcın kararını sinirlenip duruşma salonunda bağırarak şunu söyledi: "Beni suçlayacak hiçbir sebebiniz yok. Saçmalıyorsunuz." Jesse'nin kimliği Grace'in davasında uzun süre gizli tutuldu. İsmi dava sonlandığında ceza ve mahkumiyet kararı kesinleşince kamuoyuna açıklandı. Toplamda 17 yıl ceza aldı. Bu ceza diğer iki davasındaki 11'er yıllık cezalarla aynı anda işlemeye başladı. Yani eş zamanlı ceza almış oldu. Ancak Jesse diğer iki davasındaki kararlara hala itiraz etmeye devam ediyor. Grace'in babası David Millane mahkeme kararından sonra şu sözleri söyledi: "Grace tam 1 yıl önce bizden en acımasız şekilde alındı. Hayatımız paramparça oldu. Onun dünya seyahati hayali böyle bitmemeliydi. Grace bizim güneşimizdi. Onu sonsuza kadar özleyeceğiz." Grace'in ölümü Yeni Zelanda'da ve dünyada büyük yankı uyandırdı. Başbakan Jacinda Ardern canlı yayında ailesinden özür diledi. "Kızınız burada güvende olmalıydı ama değildi" dedi. Grace'in ailesi onun anısını yaşatmak için Love Grace adında bir yardım kampanyası başlattı. Şiddet mağduru kadınlara çantalar ve hijyen ürünleri ulaştırıyorlar. 2023 sonu itibarıyla 15.000'den fazla çanta dağıtıldı. 2024'te Grace'in annesi ve kuzeni bu çalışmalarıyla Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görüldüler. Bu dava sadece Grace'in değil, dünya çapında tanımadığımız binlerce kadının da hikayesini temsil ediyor. Bir yabancıyla randevuya çıkmak bir kadının hayatına mal olmamalı. Sence Jesse Campson'ın bu eylemi planlı mıydı yoksa olaylar kontrolden mi çıktı? Yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı unutma. Videoyu beğenip Kriminal Kurdele'ye abone olursan bu tür içeriklerin daha fazla kişiye ulaşmasına destek olursun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.